1396 yılında Fransa, İngiltere, Almanya, Macaristan, Polonya, Venedik, Ceneviz, İskoçya, Avrupa'nın neredeyse tamamı tek bir ordu kurdu. 10 ülkeden fazla, on binlerce şövalye, yüzlerce gemi. Hedef tek bir adam. Ve o tek adam hepsini yendi. Bu videonun konusu Orta Çağ'ın son büyük Haçlı Seferi'nin hikayesi. Tarihin gördüğü en görkemli yenilginin hikayesi ve bir yıldırımın hikayesi. Bu akşam sizinle uzun bir yolculuğa çıkacağız. Önce Yıldırım Bayezid'in nasıl bir adam olduğunu anlayacağız. Sonra Avrupa'nın neden titrediğini göreceğiz. Papa'nın çağrısını, şövalyelerin kibrini, Tuna boyunca yürüyen o dev ordunun hikayesini dinleyeceğiz. Ve sonra savaş alanına ineceğiz. Kazık tarlaları, ok yağmurları, sahte geri çekilmeler, kanat saldırıları hepsini yaşayacağız. Ve en sonunda zaferin ardındaki büyük paradoksu, kibrin hem galibe hem mağluba ne yaptığını birlikte keşfedeceğiz. Ama başlamadan önce o yıldırımın nereden geldiğini anlamamız lazım. Bölüm 1. Yıldırım. Bir padişahın doğuşu. 1354 yılı. Edirne. Osmanlı Devleti henüz 100 yaşına bile gelmemiş genç bir imparatorluk. Avrupa kıyılarına adım atmış, Balkanlarda sınırlarını hızla genişletiyor. Ve bu yıl Osmanlı'nın 3. padişahı 1. Murad'ın sarayında bir şehzade dünyaya geliyor. Adı Bayezid. Annesi Gülçiçek Hatun. Babası ise Osmanlı tarihinin en kritik kurumlarını, Yeniçeri Ocağı'nı, tımar sistemini, devşirme usulünü kuran Büyük Hükümdar 1. Murat. Bu video uzun ve detaylı olacak. Eğer tarihle ilgileniyorsanız şimdiden abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü bu hikayenin her dakikası bir sonrakinden daha çarpıcı. Bayezid sarayda büyümedi. Babasının yanında savaş çadırlarında büyüdü. Kılıcı tutmayı öğrenmeden önce at üstünde uyumayı öğrendi. Stratejiyi kitaplardan değil, savaş meydanlarından öğrendi. Ve bir şeyi daha öğrendi. Hız. Bayezid'in en belirgin özelliği askeri harekatlardaki inanılmaz süratiydi. Ordusunu rakiplerinin tahmin edemeyeceği bir hızla hareket ettiriyordu. Bir gün Anadolu'dayken ertesi gün Rumeli'de görülebiliyordu. Bu yüzden ona bir lakap verdiler. Yıldırım. Yıldırım gibi çakan, yıldırım gibi vuran, yıldırım gibi kaybolan. Ama hız kelimesi tek başına Bayezid'i anlatmaya yetmez. Çünkü Bayezid sadece hızlı değil, aynı zamanda acımasızdı. Çabuk karar verir, çabuk uygulardı. Tereddüt lüksünü yaşamaz, merhamet zayıflığını göstermezdi. Bu karakteri nereden geliyordu? Babasından. 1. Murat, Osmanlı'nın en sert padişahlarından biriydi. Yeniçeri Ocağı'nı kuran, devşirme sistemini tasarlayan, tımar düzenini oturtan adam. Bayezid, bu adamın yanında, savaş çadırlarında, strateji masalarında büyüdü ve babasından bir şey daha öğrendi. Gücün tek koruyucusu daha fazla güçtür. Durursanız yok olursunuz. 1389 Kosova Ovası. Osmanlı ordusu Balkanların birleşik gücüyle Sırp, Boşnak, Arnavut, Macar, Eflak kuvvetleriyle karşı karşıya. Tarih buna 1. Kosova Muharebesi diyecek. Savaş çetin geçti. Her iki tarafta ağır kayıplar verdi. Ve savaşın en kritik anında beklenmedik bir şey oldu. Sırp soylusu Miloš Obilić teslim olmak bahanesiyle 1. Murad'ın çadırına girdi ve padişahı hançerledi. 1. Murat savaş meydanında şehit düştü. Tahtında değil, atının yanında değil, düşmanın hançeriyle öldü. Bu haber orduya yıldırım gibi çarptı. Ordunun dağılma tehlikesi vardı. Bir padişahsız ordu, Orta Çağ'da ölü bir orduydu. Ve işte tam o an Yıldırım Bayezid sahneye çıktı. Bayezid, babasının ölüm haberini alır almaz iki şey yaptı. Birincisi, komutayı devraldı. Ordunun başına geçti. Panik yoktu, tereddüt yoktu. İkincisi, kardeşi Şehzade Yakup'u öldürttü. Bir dakika duralım burada. Çünkü bu olay, bu videonun sonundaki büyük paradoksla doğrudan bağlantılı. Şehzade Yakup, savaşta cesurca çarpışmıştı. Bazı kaynaklara göre Osmanlı'nın sağ kanat zaferinin mimarlarından biriydi. Bir kahraman, bir şehzade ve bir kardeş. Ama Osmanlı taht geleneğinde bir kardeş, aynı zamanda bir rakipti.
Taht kavgası devleti parçalayabilirdi ve Bayezid bu riski almadı. Babasının kanı kurumadan kardeşinin kanı döküldü. Yıldırım Bayezid tahtına böyle oturdu. Kan üzerine, hız üzerine, kararlılık üzerine ve bu kararlılık Nibolu'da Avrupa'nın kabusuna dönüşecekti. Ama burada bir soru soralım. Bayezid gerçekten bir canavar mıydı yoksa bir pragmatist mi? Aslında ikisi de. Osmanlı taht sistemi merhamet lüksüne izin vermiyordu. Ya güçlü olursun ya da ölürsün. Bayezid güçlü olmayı seçti ve bu güç onu hem zirveye taşıyacak hem de yıkacaktı. Şimdi anlamaya çalışın. 35 yaşında bir adam, babasını savaşta kaybetmiş, kardeşini kendi eliyle öldürtmüş ve önünde koca bir imparatorluk kurmak gibi bir hedef var. Bu adam Avrupa'nın en karanlık kabusu olmaya hazırdı ve Avrupa henüz bu kabustan habersizdi. Tahta geçtiğinde Bayezid 35 yaşındaydı ve zamanını kaybetmedi. İlk yıllarında Anadolu'daki Türk beyliklerini, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Menteşeoğulları hızla Osmanlı topraklarına kattı. Kimini diplomasiyle, kimini evlilik ittifaklarıyla, kimini de doğrudan askeri güçle. Ama Bayezid'in asıl hedefi Anadolu değildi. Gözü batıdaydı. Balkanlarda genişleme devam ediyordu. Sırbistan vasal devlet haline getirilmişti ve Bayezid'in önünde bir hedef parlıyordu. Konstantinopolis, İstanbul. Dünya tarihinin en çok arzu edilen şehri, 1000 yıllık Bizans'ın kalbi ve Bayezid bu kalbi durdurmak istiyordu. Bu hedef uğruna atacağı adımlar Avrupa'yı öyle bir korkuya sürükleyecekti ki tarihte görülmemiş bir ittifak doğacaktı. Ama ona gelmeden önce Bayezid'in dünyayı nasıl sarstığını görmemiz lazım. Bölüm 2. Avrupa titriyor. Osmanlı fırtınası. Yıldırım Bayezid'in ilk 7 yılı bir kasırga gibiydi. Bakın Osmanlı haritasına, 1389'da Kosova'dan sonra Sırbistan'ı vassal devlet haline getirdi. Sırp prensi Stefan Lazareviç, evet babasını Kosova'da kaybeden adam, artık Bayezid'in emrinde savaşmak zorundaydı. Bunu bir düşünün. Babanı öldüren ordunun yanında savaşmak. Babanın katilinin oğluna efendim demek. Bu Osmanlı sisteminin en acımasız paradokslarından biri ve Stefan Lazareviç bu paradoksun tam ortasında yaşayacaktı. Nibolu'da. 1393 Tırnova düşüyor. Tırnova, 2. Bulgar İmparatorluğu'nun başkentiydi. Yüzlerce yıllık bir tarih. Bizans'a meydan okumuş, Haçlılara direnmiş bir şehir. Yıldırım'ın ordusu bu şehri aldığında Bulgaristan fiilen sona erdi. Çar Ivan Şişman esir alındı. Bulgar tacı bir vitrine bile konulmadan tarihe karıştı. Ama Bayezid bununla yetinmedi. Vidin'deki son Bulgar kalıntısı, Çar Ivan Sıratzimir'in küçük prensliği henüz ayaktaydı. Onu da vasal statüsüne indirdi. Sıra Eflak'a geldi. Eflak voyvodası Mircea, ileride Haçlı ordusunun safında savaşacak olan adam, Osmanlı baskısı altına alındı. Her ne kadar dirense de Bayezid'in gücü karşısında boyun eğmek zorunda kaldı. En azından bir süreliğine. Bir dakika duralım ve büyük resme bakalım. Bayezid'in yaptığı şey sıradan bir fetih değildi. O, sistematik olarak Balkanlardaki her bağımsız gücü ya yok ediyor ya da kendine bağlıyordu. Bir satranç oyuncusu gibi düşünüyordu. Önce piyonları al, sonra kaleleri ve sonunda şahı. Şah ise İstanbul'du. Konstantinopolis. 1000 yıllık Bizans'ın kalbi ve Bayezid bu kalbi çevrelemek için muhteşem bir hamle yapacaktı. Ve şimdi Bayezid'in en cesur hamlesine geldik. 1394. İstanbul Boğazı'nın en dar noktası. İki kıta burada neredeyse birbirine dokunuyor ve Bayezid tam bu noktaya bir kale dikiyor. Adı Anadolu Hisarı ya da o dönemki adıyla Güzelcehisar. Bu kale dünyaya bir mesaj gönderiyordu. İstanbul'u alacağım ve buna hazırlanıyorum. Anadolu Hisarı'nın stratejik işlevi basit ama öldürücüydü. Karadeniz'den İstanbul'a gelecek yardım gemilerini engellemek. Bizans'ın nefes borusunu kesmek. Şehri yavaş yavaş boğmak. Bizans İmparatoru Manuel bu kaleyi gördüğünde ne hissetmiş olmalı? Penceresinden baktığında boğazın karşı yakasında yükselen Osmanlı bayrağını gördüğünde korku, çaresizlik ve belki de Avrupa'ya yazdığı o umutsuz mektupların aciliyeti. Bayezid İstanbul'u en az 2 kez kuşattı. 1391 ve 1395'te. İlk kuşatma Macar kralı Sigismund'un kuzeyden Osmanlı topraklarına saldırmasıyla kaldırılmak zorunda kaldı. İkinci kuşatma ise daha ciddi bir tehditle. Çünkü Bizans boş durmuyordu. İmparator Manuel Avrupa'nın her köşesine mektuplar yolluyordu. Papa'ya, Fransa kralına, Burgonya dükasına, Venedik'e, Ceneviz'e. Mektupların özü şuydu: yardım edin, yoksa İstanbul düşecek ve İstanbul düşerse
sıra size gelecek. Manuel'in mektuplarından birinde şöyle yazıyordu ve bu satırlar bir imparatorun çaresizliğini anlatır. Türkler surlarımızın dışında, yiyeceğimiz azalıyor, halkımız aç, askerlerimiz yorgun. Eğer siz gelmezseniz biz yok olacağız ve bizimle birlikte Hristiyanlığın doğudaki son kalesi de düşecek. Bu mektuplar Avrupa'da küçük bir panik dalgası yarattı ama henüz büyük bir hareket yoktu. Avrupa'nın kendi dertleri vardı. Yüzyıl savaşları, veba salgınları, taht kavgaları. Avrupa kendi iç savaşlarıyla o kadar meşguldü ki doğudan gelen çığlıkları duyamıyordu ya da duymak istemiyordu. Çünkü Türk tehlikesi henüz Paris'in ya da Londra'nın sokaklarında hissedilmiyordu. Uzak bir coğrafyanın uzak bir sorunuydu. Ama bir adam vardı ki bu mektupları çok ciddiye aldı. Macar kralı Sigismund. Çünkü Sigismund Osmanlı tehlikesini bizzat yaşıyordu. Sınırları her geçen gün daralan bir krallığın başındaydı ve biliyordu. Eğer Osmanlı durdurulmazsa Macaristan haritadan silinecekti. Sigismund'un çaresizliği tarihin en büyük askeri ittifaklarından birini doğuracaktı. 1395 yılına gelindiğinde Avrupa'nın Bayezid'e bakış açısını şöyle özetleyebiliriz. Dehşet. İşte rakamlar. 6 yılda Sırbistan'ı vasal yaptı. Bulgaristan'ı sildi. Eflak'ı dize getirdi. İstanbul'u kuşattı. Anadolu beyliklerini yuttu de hala durmuyor. Avrupa'nın korkusu Bayezid'in bir kişi olarak karakterinden de besleniyordu. Yıldırım yumuşak bir diplomat değildi. Hızlı, sert, kararlı ve acımasız bir komutandı. Ya boyun eğersin ya yıkılırsın felsefesiyle hareket ediyordu. Bazı kaynaklara göre Bayezid bir keresinde yabancı elçilere şöyle demişti. Ben ordularımı Avrupa'nın kalbine kadar süreceğim. Roma'nın altına kadar atımı süreceğim ve atımın Aziz Petrus Kilisesi'nin mihrabına yulaf yedireceğim. Bu söz gerçek mi, efsane mi? Kesin olarak bilemiyoruz. Ama Avrupa saraylarında yankılandı, korkuyu artırdı ve Haçlı Seferi çağrısına meşruiyet kazandırdı. Ve Avrupa yıkılmak istemiyordu. O yüzden bir karar alındı. Yüzyıllardır yapılmamış bir şey yapılacaktı. Yeni bir Haçlı Seferi. Orta Çağ'ın son büyük Haçlı Seferi. Bölüm 3. Papa'nın çağrısı. Son büyük Haçlı Seferi. 1394 yılının Ekim ayı. Vatikan. Papa 9. Bonifaş bir ferman yayınlıyor. Resmi bir papalık fermanı. Haçlı Seferi çağrısı. Bu sıradan bir çağrı değil. Çünkü son büyük Haçlı seferleri yüzyıllar önce yapılmıştı. Kudüs çoktan kaybedilmişti. Haçlı ruhu Avrupa'da büyük ölçüde ölmüştü. Ama Papa'nın bu çağrısı farklıydı. Hedef Kudüs değildi. Hedef Osmanlı'yı durdurmaktı. Konstantinopolis'i kurtarmaktı ve Hristiyanlığın doğu sınırını korumaktı. Papa, katılanlara tam günahlardan arınma vaadinde bulundu. Orta Çağ'ın en güçlü motivasyon aracı. Savaş ve cennetin kapıları sana açılsın. Bu vaadi küçümsemeyin. Orta Çağ insanı için günahların affedilmesi bugünkü bir sigorta poliçesinden çok daha değerliydi. Ölümden sonra cehenneme mi, cennete mi gideceğiniz? Bu hayatın en önemli sorusuydu ve Papa Haçlılara cenneti garanti ediyordu. Bu garanti farklı motivasyonlara sahip binlerce adamı tek bir bayrak altında topladı. Soylular şöhret için, şövalyeler macera için, köylüler kurtuluş için geldi ve hepsi aynı tuzak alanına yürüdü. Ama bu seferin gerçek mimarı Papa değildi. Gerçek mimar yüzlerce kilometre kuzeyde Buda şehrinde oturuyordu. Macar kralı Sigismund 1395 yılında Avrupa'ya bir diplomasi turası düzenledi. Venedik, Fransa, Burgonya her sarayın kapısını tek tek çaldı. Her hükümdara aynı mesajı verdi. Osmanlı sadece benim sorunum değil, sizin de sorununuz. Bugün Macaristan düşerse yarın Viyana düşer, sonra Roma, sonra Paris. Osmanlı denizi geçmek zorunda değil. Onlar zaten karadan geliyor. Sigismund'un en büyük kozu zamanlamaydı. Çünkü İngiltere ve Fransa arasındaki meşhur yüzyıl savaşlarında geçici bir ateşkes vardı. Ve bu ateşkes Avrupa'nın en savaşçı şövalyelerini, Fransız ve İngiliz soyluları işsiz bırakmıştı. Savaşçı şövalyeler savaşmak istiyordu. Ama kime karşı? Sigismund onlara bir hedef gösterdi. Yıldırım Bayezid. Ve şövalyeler hevesle kabul etti. Ama motivasyonları tek tip değildi. Bazıları gerçekten dini bir görev duygusuyla katıldı. Haçı almak, yani haçlı yemini etmek, günahların affedilmesi anlamına geliyordu. Cennetin kapısını açan anahtar. Bazıları ise macera peşindeydi. Avrupa'daki şövalyelik kültürü cesaret ve kahramanlığı yüceltiyordu ve doğuya gidip barbar Türkleri
rakipleri yenmek inanılmaz bir prestij kaynağıydı. Bazıları da ganimet peşindeydi. Osmanlı toprakları zengin olarak biliniyordu. Altın, ipek, baharat yollarının kesişim noktası ve bazıları da sadece savaşmak istiyordu. Çünkü savaşmaktan başka bir şey bilmiyorlardı. İşte bu farklı motivasyonlarla bir araya gelen bu kalabalık tek bir sorunla karşı karşıyaydı. Kim komuta edecek? Haçlı Seferi'nin en büyük sponsoru Burgonya Dukalığıydı. Burgonya Dükü Cesur Filip, Fransa'nın en zengin ve en güçlü asilzadelerinden biri, bu sefere inanılmaz bir yatırım yaptı. Rakamları duymaya hazır mısınız? 700 bin altın frank. Bu günümüz parasıyla yüz milyonlarca dolara karşılık gelen bir meblağ. Halktan özel vergiler toplandı. Hazine seferber edildi. Her şey tek bir sefer için. Ve Cesur Filip bu ordunun başına oğlunu koydu. 24 yaşındaki Jean de Nevers. İleride tarih onu Korkusuz Can diye anacaktı. Ama şimdilik o, zengin bir babanın şımarık, kibirli, savaş görmemiş oğluydu. Zırhı altın kaplama, çadırı bir saray büyüklüğünde, hizmetkarları düzinelerce. Bu bir savaş değil, bir gösteri turası gibi başlıyordu. Jean de Nevers hakkında bir detay daha verelim. Bu genç adam savaş tecrübesinden yoksundu. Ama babası onu büyük bir görevle yollamıştı. Ve Jean bu görevi bir onur meselesi olarak görüyordu. Başarısızlık düşünemezdi. Çünkü başarısızlık babasının 100 milyonluk yatırımını çöpe atmak demekti. Bu baskı Jean'ı daha da saldırgan ve daha da dikkatsiz yapacaktı. Bir oğlun babasına kanıtlama çabası binlerce insanın ölümüne yol açacaktı ve Osmanlı'nın disiplinli ordusuyla karşılaştıklarında gösterinin nasıl biteceğini henüz bilmiyorlardı. Gelin bu ittifakın büyüklüğünü bir anlayalım. Macaristan, Fransa, Burgonya, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, İngiltere, İskoçya, Polonya, Venedik, Ceneviz, Rodos'taki Saint Jean şövalyeleri yani Malta şövalyeleri, Eflak Voyvodası Mircea, Transilvanya birlikleri, Bavyera birlikleri. Toplamda 10 ülkeden fazla 15 bin ile 30 bin arasında asker. Bu rakamları perspektife koyalım. Orta Çağ'da 10 bin kişilik bir ordu devasa sayılırdı. 30 bin bu bir şehrin nüfusu demekti. Bu kadar insanı beslemek, silahlandırmak, hareket ettirmek başlı başına bir lojistik mucize. Ama bu ordunun en büyük sorunu sayısı değildi. En büyük sorunu birliğiydi. Daha doğrusu birliğinin olmamasıydı. Farklı dilleri konuşan, farklı geleneklere sahip, farklı kralara bağlı askerler tek bir amaç için bir araya gelmişti. Osmanlı'yı durdurmak. Ama bu büyüklük aynı zamanda en büyük zafiyetleriydi. Çünkü bu ordunun ortak bir komutanı yoktu. Sigismund kendini genel komutan ilan etmişti ama Fransız şövalyeleri onu tanımıyordu. Kim bu Macar diyorlardı. Biz Fransa'nın şövalyeleriyiz. Biz kimsenin emri altına girmeyiz. Bu sadece bir ego sorunu değildi. Bu hayati bir askeri sorundu. Birleşik bir ordunun en temel ihtiyacı nedir? Tek bir komutan, tek bir plan, tek bir disiplin. Ve Haçlı ordusunda bunların hiçbiri yoktu. Herkes kendi planını yapıyordu. Herkes kendi zaferini kazanmak istiyordu ve herkes kendi felaketine koşuyordu. Bu kibir, bu korkunç, ölümcül kibir binlerce insanın mezarını kazacaktı. Yola çıkmadan önce son bir şey söylemem lazım. Bu Haçlı ordusunun askerleri gerçekten de bir ideolojik motivasyonla yola çıkmıştı. Evet, kibir vardı. Evet, macera arayışı vardı. Evet, ganimet hayalleri vardı. Ama bir de inanç vardı. Hristiyanların kutsal topraklarını koruma ideali. Konstantinopolis'in surlarını savunma arzusu. İyi ile kötü arasındaki kozmik savaşta doğru tarafta olma inancı. Bu yanlış bir inanç mıydı? Doğru bir inanç mıydı? Bunları sorgulamak bizim işimiz değil. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu ordu sadece kibirle değil, aynı zamanda inançla yola çıktı. Sorun şuydu ki karşılarındaki ordu da aynı inançla, belki daha güçlü bir inançla savaşıyordu. Ve inancın yanında bir şeyleri daha vardı. Disiplin, taktik ve bir yıldırım. Bölüm 4. Kibrin Yürüyüşü. Budin'den Nibolu'ya. 1396 yılının yaz ayları. Budin, bugünkü Budapeşte. Tuna Nehri'nin kıyısında Orta Çağ'ın en büyük askeri toplanmalarından biri gerçekleşiyordu. Her gün yeni birlikler geliyordu. Fransız şövalyeleri altın zırhlarıyla, Alman prensleri ağır kılıçlarıyla, Venedik denizcileri haritalarıyla. Kral Sigismund gelen her birliği inceliyordu ve gördükleri onu hem umutlandırıyordu hem de endişelendiriyordu. Umutlandırıyordu çünkü hiç bu kadar büyük bir kuvvet toplanmamıştı. Endişelendiriyordu çünkü bu kuvvetin yarısı disiplin nedir bilmiyordu. Fransız ve Burgonya şövalyeleri bu dine savaşmaya değil, şenlik yapmaya gelmiş gibi davranıyordu.
Tarih kitapları bize Haçlı kampının manzarasını şöyle anlatır. Fransız şövalyeleri ordugahta şarap içiyordu. Kumar oynuyordu. Kadınlarla eğleniyordu. Burgonya soylularının çadırları saray büyüklüğündeydi. İçinde ipek yastıklar, gümüş tabaklar, altın kadehler vardı. Hizmetkar ordusu asker sayısıyla yarışıyordu. Yürüyüş hızları inanılmaz derecede yavaştı. Çünkü bu lüks eşyaları taşıyan yüzlerce araba ordunun ilerleyişini engelliyordu. Ve en önemlisi keşif yapmıyorlardı. Düşman hakkında bilgi toplamıyorlardı. Osmanlı ordusunun nerede olduğunu, kaç kişi olduğunu, ne tür bir strateji izlediğini bilmiyorlardı. Neden mi? Çünkü umurlarında değildi. Fransız şövalyelerin kafasında tek bir düşünce vardı. Biz yenilmeziz. Türkler, zırhlı şövalyelerimizin karşısında bir saman gibi devrilecek. Bu, Ortaçağ şövalyelik kültürünün en tehlikeli yanıydı. Yüzlerce yıllık Haçlı geleneği onlara bir yenilmezlik efsanesi aşılamıştı. Ve bu efsane onları öldürecekti. Bir anekdot aktarayım. Bazı Fransız şövalyeleri sefere çıkmadan önce hedefe ulaştıklarında nerede konaklayacaklarını bile planlamıştı. Kudüs'te hangi otele ineceklerini düşünüyorlardı. Evet, Kudüs'e. Nibolu'dan Kudüs'e kadar yürüyeceklerini hayal ediyorlardı. Bu basit bir kibir değildi. Bu, gerçeklikten tam bir kopuştu. Ve bu kopuş, onları Nibolu'da gerçekle yüzleştirecekti. Acı bir şekilde. Ama önce Tuna boyunca yürüyeceklerdi. Ve bu yürüyüşte de aynı disiplinsizlik devam edecekti. Haçlı ordusu Tuna Nehri'nin sol kıyısını takip ederek güneye doğru ilerledi. Venedik donanması da nehirden destek veriyordu. Güzergah üzerinde ilk hedefler vardı. Orsova, Vidin ve en kritik olanı Rahova. Vidin'de küçük bir Osmanlı garnizonu vardı. Kolayca düşürdüler. Ama asıl kanlı sahne Rahova'da yaşandı. Rahova, bugünkü adıyla Oryahovo, Tuna kıyısında küçük bir kale şehriydi. İçinde bir Osmanlı garnizonu ve yerli halk vardı. Haçlı ordusu bu şehri kuşattı ve düşürdü. Ve sonra katliama başladı. Osmanlı garnizonunun askerleri öldürüldü. Ama sadece askerler değil, siviller de öldürüldü. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar. Kral Sigismund bu katliama karşı çıktı. "Bunu yapmayın!" dedi. "Bu insanları esir alın. Onları diplomatik araç olarak kullanabiliriz." Ama Fransız şövalyeleri dinlemedi. "Biz galibiz!" dediler. "Bu zaferimizin bir parçası." Ve hayatta kalanları, Osmanlı esirlerini de infaz ettiler. Savaş başlamadan önce. Şimdi dikkatle dinleyin. Çünkü bu olay, bu Rahova katliamı, Nibolu Muharebesi'nin sonrasını tamamen değiştirecekti. Bayezid bu katliamı öğrendiğinde vereceği tepki, tarihin en kanlı intikamlarından biri olacaktı. Ama henüz orada değiliz. Haçlılar henüz zafer sarhoşluğunun içinde. 10 Eylül 1396. Haçlı ordusu Nibolu Kalesi'nin önüne ulaşıyor. Nibolu, bugünkü Nikopol, Tuna Nehri kıyısında sarp bir kayalığın üzerinde yükselen güçlü bir Osmanlı kalesi. İçindeki garnizon küçük ama kararlı. Haçlılar kaleyi kuşattı. Ama bir sorun vardı. Kuşatma ekipmanları yoktu. Ne kuşatma kulesi vardı, ne koçbaşı, ne tünel kazma ekibi. Bu inanılmaz bir plansızlık hatası. Bu kadar büyük bir ordu toplamışsınız, binlerce kilometre yürümüşsünüz ve temel bir kuşatma ekipmanı getirmemişsiniz. Neden? Çünkü onlar kaleyi kuşatmaya geleceklerini düşünmemişlerdi bile. Planları basitti. Türklerle açık alanda karşılaşacağız, zırhlı atlılarımızla ezeceğiz ve birkaç gün içinde Kudüs'e kadar ilerleyeceğiz. Kudüs'e kadar. Evet, bazı Fransız şövalyeleri gerçekten de bu kadar hayalperestti. Kale düşmedi. Kuşatma bir ablukaya dönüştü. Ve her geçen gün Haçlılar biraz daha rahatladı, biraz daha disiplini kaybetti, biraz daha sefaata daldı. 2 hafta geçti. Haçlı ordugahı bir askeri karargâhtan çok bir festival alanına benzemeye başladı. Şarap fıçıları boşalıyordu. Kumar masaları kurulmuştu. Nöbetçiler görevlerini ihmal ediyordu. Sigismund çıldırıyordu. "Düşman geliyor!" diyordu. "Hazırlanın, keşif birlikleri gönderin, savunma hatları kurun." Ama Fransız şövalyeleri Sigismund'u dinlemiyordu. "Rahat ol kral," diyorlardı. "Türkler gelsin, biz onları burada bekleriz." Bekleyeceklerdi. Ama bekledikleri şey değil, beklemedikleri şey gelecekti. Ve bu sırada Yıldırım geliyordu. Bölüm 5.
Yıldırım geliyor. Osmanlı'nın hazırlığı. Haçlılar eğlenirken Yıldırım çoktan haberdar olmuştu. Osmanlı istihbarat ağı, Orta Çağ'ın en gelişmiş bilgi toplama sistemlerinden biriydi. Akıncılar, sınır boylarındaki keşif süvarileri, Haçlı ordusunun bu dinden hareketini, sayısını, düzergahını, hızını ve moralini izliyordu. Bayezid bu raporları aldığında İstanbul kuşatmasıyla meşguldü ve burada Yıldırım lakabını tam anlamıyla hak eden bir karar verdi. Kuşatmayı kaldırdı. Anında. Tereddüt etmedi. Yüzlerce gün süren bir kuşatmayı, stratejik bir avantajı tek bir haberle bıraktı. Bu kararı analiz edelim. Çünkü bu, Bayezid'in askeri dehasını gösteren en net örneklerden biri. İstanbul kuşatması yıllar süren bir yatırımdı. Anadolu Hisarı inşa edilmişti. Deniz yolları kesilmişti. Bizans yavaşça boğuluyordu. Ve şimdi bütün bu yatırımı bir anda bırakmak, birçok komutan bunu yapamazdı. Bir yandan kuşatmayı sürdürelim, bir yandan Nibolu'ya birlik gönderelim derdi. Ama Bayezid böyle düşünmedi. O biliyordu ki, savaşı kazanmak için tüm gücünü tek bir noktada yoğunlaştırması gerekiyordu. Yarım güçle iki cephede savaşmak, ikisini de kaybetmek demekti. Tam güçle tek cephede savaşmak ise zafer demekti. Çünkü Bayezid biliyordu. Eğer Haçlılar Nibolu'yu alırsa, Balkanlardaki tüm Osmanlı varlığı tehlikeye girer. İstanbul bekleyebilir ama Balkanlar bekleyemez. Ve şimdi, Yıldırım lakabının gerçek anlamını gösteren an. Bayezid, ordusunu İstanbul önlerinden Nibolu'ya, yüzlerce kilometre mesafeye, inanılmaz bir hızla hareket ettirdi. Tarihçiler bu harekatın süresini tam olarak bilemese de, konsensüs şu: Haçlıların tahmin ettiğinden çok daha hızlı geldi. Haçlılar, Bayezid'in İstanbul'da kuşatmayla meşgul olduğunu düşünüyordu. Gelene kadar kaleyi alırız hesabı yapıyorlardı. Yanılıyorlardı. Bayezid, onlardan önce Nibolu'ya ulaştı ve Haçlılar bunu öğrendiğinde çok geçti. Şimdi duralım ve Bayezid'in ordusunu inceleyelim. Çünkü Nibolu'daki zaferin anahtarı bu ordunun yapısında gizli. Osmanlı ordusu, Haçlı ordusunun tam tersiydi. Çok uluslu bir koalisyon değil, tek bir komutanın, padişahın, mutlak otoritesi altında hareket eden disiplinli bir makine. Ordunun katmanlarını görelim. Birinci hat, azaplar, düzensiz hafif piyade. Bunlar genellikle Anadolu'dan gelen gönüllü savaşçılardı. İlk çarpışmada düşmanı karşılayacak, yıpratacak ve gerektiğinde geri çekileceklerdi. Canlı kalkan gibilerdi. İkinci hat, akıncılar. Hafif süvari keşif birlikleri. Savaş öncesinde istihbarat toplayan, savaş sırasında ise düşmanı tuzağa çekmek için sahte geri çekilme yapan birlikler. Nibolu'da oynadıkları rol kritik olacaktı. Üçüncü hat, Yeniçeriler. Padişahın kişisel ordusu. Devşirme sistemiyle yetiştirilen, dünyanın ilk daimi piyade birliklerinden biri. Disiplinli, eğitimli, ölümden korkmayan askerler. Yay ve ok konusunda ustalar. Nibolu'da kazık atlarının arkasında konumlanacaklardı. Yeniçerilerin Fransız şövalyelerinden temel farkı şuydu: şövalyeler bireysel kahramanlıkla savaşırdı. Her biri kendi zaferini, kendi onurunu arardı. Ama Yeniçeriler bir ünite olarak savaşırdı. Bireysel kahramanlık değil, kolektif disiplin. Bir Yeniçeri tek başına bir Fransız şövalyesine karşı belki yenilirdi. Ama 100 Yeniçeri 100 şövalyeyi ezerdi. Çünkü 100 Yeniçeri tek bir beden gibi hareket ederdi. Ve savaş alanında bireysel cesaretten çok daha önemli olan şey koordinasyondur. Kanatlar, tımarlı sipahiler. Toprak karşılığı askerlik yapan atlı savaşçılar. Ordunun sağ ve sol kanatlarını oluşturuyordu. Haçlıları çembere almak için manevra yapacaklardı ve en kritik unsur Stefan Lazareviç komutasındaki 5000 Sırp ağır süvarisi. Vasal Sırbistan'ın ordunun içindeki gücü. Bu adamlar ağır zırhlı, mızraklı, Avrupa tarzı savaşmayı bilen süvarilerdi. Ve paradoks işte burada. Avrupalı Haçlılara karşı Avrupalı süvariler savaşacaktı. Bayezid Nibolu'ya ulaştığında savaş alanını bizzat inceledi ve bir karar verdi. Binlerce sivri kazık toprağa çakılacaktı. Bu kazıklar savaş alanının ön kısmına yerleştirildi. Amaç basitti ama dahiceydi: ağır zırhlı Avrupa atlılarının şarjını kırmak. Bir Fransız şövalyesi düşünün,
Tam teçhizatlı. Ağır zırh, dev bir savaş atı, mızrak. Bu adam tam sürat koşturduğunda karşısında hiçbir piyade dayanamaz. Ama eğer atı bir kaza çarparsa, at devrilir. Üzerindeki 30-40 kiloluk zırh şövalyeyi yere çiviler ve o ağır zırhın içinden kalkamaz. Bayezid, Haçlıların en büyük gücünü, ağır süvari şarjını, bir dizi ahşap kazıkla etkisiz hale getirmeyi planlıyordu. Ve bilmeden tam da Fransız şövalyelerinin yapacağı şeyi, disiplinsiz bir frontal şarjı önceden tahmin etmişti. Burada şunu da belirtmeliyiz. Bu kazık taktiği Osmanlı'nın icadı değildi. Bozkır savaş geleneğinden, özellikle Moğollardan öğrenilmiş bir teknikti. Ve çok daha önce İngilizlerin Crécy ve Poitiers'de Fransız süvarilerine karşı kullandığı kazık ve okçu kombinasyonuna benziyordu. İlginç ironi, Fransızlar İngilizlerin bu taktiğiyle defalarca yenilmişti. Ve şimdi aynı taktik farklı bir milletten, Osmanlılardan geliyordu. Ama Fransız şövalyeleri tarihten ders çıkarmamıştı. Ne Crécy'den, ne Poitiers'den, ne de başka bir yerden. Kibir, hafızayı da köreltir. 24 Eylül 1396 gecesi. İki ordu birkaç kilometre mesafede. Haçlı kampında hala şarap içiliyor. Ateşlerin etrafında kahramanlık hikayeleri anlatılıyor. Yarın Türkleri ezeceğiz deniyor. Osmanlı kampında ise sessizlik var. Bayezid komutanlarıyla son stratejiyi gözden geçiriyor. Yeniçeriler namazlarını kılıyor, akıncılar atlarını hazırlıyor. İki dünya, iki kültür, iki disiplin anlayışı ve yarın sabah sadece birinin ayakta kalacağı bir gün başlayacak. 25 Eylül 1396 Nibolu. Orta Çağ'ın son büyük Haçlı Seferi'nin son günü. Bölüm 6. İki dünya çarpışıyor. Savaş öncesi gerilim. 25 Eylül 1396. Güneş henüz yeni doğuyor. Nibolu'nun tepelerinden sis yükseliyor. Tuna Nehri sessizce akıyor. Ama bu sessizlik aldatıcı. Çünkü bugün bu topraklar kan görecek. Haçlı karargahında son bir savaş meclisi toplanıyor ve bu meclis bir felaketin başlangıcı oluyor. Macar kralı Sigismund masanın başında duruyor. Yüzünde endişe var. Çünkü Sigismund Osmanlı ile daha önce savaşmış bir adam. Onların taktiklerini biliyor. Sahte geri çekilme hilesini biliyor. Akıncıların ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor. Sigismund'un planı şuydu: savunma pozisyonuna geçelim. Osmanlı'yı bize saldırmaya zorlayalım. Ağır zırhlı şövalyelerimizi yedekte tutalım. Önce hafif birliklerle düşmanı tanıyalım, ondan sonra ana darbeyi vuralım. Mantıklı bir plan, tecrübeli bir askerin planı. Ama masanın diğer ucunda korkusuz Jean ve Fransız şövalyeleri oturuyordu. Ve Jean'in cevabı tarihe geçti. Hayır, dedi. Biz beklemeyiz. Biz saldırırız. Biz Fransa'nın şövalyeleriyiz. İlk saldırı hakkı bizimdir. Türkleri görür görmez onların üzerine atlıyoruz ve eziyoruz. Sigismund dehşete düştü. Bu bir tuzak olabilir, dedi. Osmanlılar sizi içeri çekecek ve çevirecek. Lütfen dinleyin beni. Jean güldü. Yanındaki Fransız soylular da güldü. Kral Sigismund, dedi Jean. Eğer korkuyorsanız arkada kalın. Biz öne çıkarız. Bu bir hakaret. Bir krala, toplantının ortasında, yüzlerce soylu önünde söylenmiş bir hakaret. Sigismund'un yüzünü düşünün o an. Öfke, aşağılanma ama en çok da çaresizlik. Çünkü biliyordu, bu adamlar kendi ölümlerine koşuyor ve onları durduramayacaktı. Bir lider için en acı an budur. Doğru olanı bilmek ama yapamamak. Sigismund Osmanlı taktiklerini biliyordu. Sahte geri çekilmeyi biliyordu. Kazık tuzaklarını biliyordu. Ama bu bilgi bir işe yaramıyordu. Çünkü onu dinleyen yoktu. Yıllar sonra Sigismund Nibolu'yu hatırladığında şöyle diyecekti: eğer Fransızlar beni dinleseydi, bugün Türkler Tuna'nın kuzeyinde olmazdı. Savaş planı böylece belirlendi. Fransız ve Burgonya şövalyeleri öncü olacak. Sigismund ve Macar kuvvetleri arkadan destek verecek. Bu Nibolu'daki en büyük taktik hataydı ve bedeli çok ağır olacaktı. Savaş başlamadan önce iki orduyu yan yana koyalım. Çünkü bu karşılaştırma sonucu önceden anlatıyor. Haçlı tarafı 15 bin ile 30 bin arasında asker.
Ağır zırhlı Fransız ve Burgonya süvarileri. Avrupa'nın en pahalı ve en gösterişli askeri gücü. Dev savaş atları, mızraklar, uzun kılıçlar, tam plate zırh. Tek bir şövalyenin ekipmanının maliyeti, küçük bir köyün yıllık gelirinden fazla. Ama bu ordunun ortak bir komutanı yok. İki farklı strateji çatışıyor. Disiplin eksik, keşif yapılmamış. Osmanlı ordusunun ne kadar büyük olduğu bile bilinmiyor. Osmanlı tarafı 12 bin ile 20 bin arasında asker. Tek bir komutan. Yıldırım Bayezid. Ordunun her katmanı, azaplardan Yeniçerilere, Akıncılardan sipahilere, birbiriyle koordineli. Savaş alanı önceden hazırlanmış. Kazık tarlası kurulmuş. Stefan Lazarevich'in 5.000 Sırp ağır süvarisi yedekte, pusu pozisyonunda. Ve belki de en kritik fark, Osmanlı ordusunun planlı bir stratejisi var. Bayezid, savaşın her aşamasını önceden tasarlamış. Birinci aşama, düşmanı cepheden karşıla ve yıprat. İkinci aşama, sahte geri çekilmeyle tuzağa çek. Üçüncü aşama, kanatlardan çevir ve imha et. Bu bir ordu değil, bir tuzak makinesi. Bir an duralım ve Stefan Lazarevich'e bakalım. Çünkü bu adam, Nibolu'nun en trajik figürlerinden biri. Stefan, Sırp Prensi Lazar'ın oğlu. Babası Lazar, 7 yıl önce Kosova'da 1. Murad'a karşı savaşmış ve hayatını kaybetmişti. Aynı savaşta 1. Murat da öldürülmüştü. Ve şimdi Lazar'ın oğlu Stefan, Murad'ın oğlu Bayezid'in yanında savaşmak zorundaydı. Vasal olarak. Emre itaat eden bir tabi olarak. Bu Osmanlı vasal sisteminin acımasız gerçeğiydi. Yeniliyorsun, boyun eğiyorsun ve sonra yenen tarafın savaşlarında kendi kanını döküyorsun. Ama Stefan basit bir kukla değildi. O aynı zamanda mükemmel bir askerdi. Ağır zırhlı süvari savaşında ustalaşmış, taktik olarak yetenekli bir komutandı. Ve Nibolu'da Bayezid'in gizli silahı olacaktı. 5.000 Sırp ağır süvarisi, mızraklar, zırhlı atlar, hepsi tepenin arkasında sessizce bekliyor. Karşılarında aynı tarzda savaşan ama düzensiz Fransız ağır süvarileri. Avrupalı Avrupalıya karşı, Hristiyan Hristiyana karşı. Ama birinin yanında disiplin var, diğerinin yanında kibir. Ve Stefan'ın tam tersi bir figür daha var. Eflak voyvodası Mircea. Mircea da bir Osmanlı vasalıydı. Ama Stefan'ın aksine o bu sefer de Osmanlı'ya karşı savaşmayı seçti. Haçlı ordusunun safında yer aldı. Neden? Çünkü Mircea, Osmanlı'nın Balkanları yutacağını görüyordu ve direnmenin son fırsatının bu olduğuna inanıyordu. İki vasal, iki farklı tercih. Stefan, efendisine sadık kaldı. Mircea, efendisine isyan etti. Tarih ikisine de farklı sonlar yazacaktı. Ama bugün ikisi de aynı savaş alanında, karşı cephelerde savaşacaktı. Nibolu savaş alanı, Yıldırım Bayezid'in avantajına tasarlanmış gibiydi. Ya da daha doğrusu, Bayezid alanı avantajına göre seçmişti. Güneyde Tuna Nehri, kuzeyde tepeler. Tepelerin ön yüzü hafif eğimli, atlı bir şarj için cazip ama aslında tuzaklarla dolu. İlk katman, düz arazi. Haçlıların şarj edeceği alan. İkinci katman, kazık tarlası. Yere çakılmış sivri kazıklar. Atların göremeyeceği yükseklikte. Üçüncü katman, Yeniçeri okçu hatları. Kazıkların arkasında, yüksek zeminde konumlanmış. Dördüncü katman, tepelerin arkası. Bayezid'in kendisi ve yedek kuvvetler. Stefan Lazarevich'in Sırp süvarileri. Gizli, sessiz, bekleyen. Bu düzen, klasik Osmanlı kuşatma stratejisiydi. Düşmanı içeri davet et, yıprat, sonra çevirip ez. Bunu anlamanın en basit yolu şu. Düşünün ki bir huni şeklinde bir tuzak kurmuşsunuz. Huninin geniş ağzı düşmana bakıyor. Girin diyor. Ama içeri girdikçe daralıyor. Ve en dar noktada çıkış yok. Fransız şövalyeleri Huni'nin ağzına bakacak ve kolay görünüyor diyecekti. Çünkü önü açıktı. Çünkü azaplar zayıftı. Çünkü Türkler kaçıyordu. Ama Huni'nin içinde kazıklar vardı. Yeniçeri okları vardı. Ve Huni'nin çıkışında Stefan Lazarevich'in 5.000 Sırp süvarisi vardı. Ve Fransız şövalyeleri tam da bu davete koşarak icabet edecekti. Şimdi savaşın kendisine geçelim. Hazır mısınız? Çünkü bundan sonrası kan, çelik ve toz. Bölüm 7. Ölüm tarlası.
Muharebenin ilk yarısı. Sabahın erken saatleri. Sis henüz dağılmamış ve Fransız şövalyeleri. Bekleyemedi. Korkusuz can atının üzerinde altın kaplamalı zırhıyla parlıyordu. Çevresindeki Fransız ve Burgonya soylularına baktı. Hepsi hazırdı. Hepsi heyecanlıydı. Hepsi zafer sarhoşuydu. Daha savaş başlamadan. "İleri!" komutu verildi ve yüzlerce ağır zırhlı şövalye dev savaş atlarının üzerinde mızraklar öne uzanmış Osmanlı hatlarına doğru şarj etti. Bu Ortaçağ savaş sanatının en görkemli ve en korkunç manzaralarından biriydi. Yeryüzü titredi. Toz bulutu gökyüzünü kapladı. Metal çarpışma sesleri, kılıç çakırtıları, at kişnemeleri hepsi tek bir kakafoniye karıştı. Fransız şövalyeleri önce Osmanlı hafif piyadelerini, azapları karşılarında gördü ve onları dağıttı. Azaplar Fransız şarjının karşısında tutunamadı. Bu bekleniyordu. Azapların görevi zaten direnmek değil, yıpratmaktı. Ama Fransızlar bunu bir zafer zannetti. "Kaçıyorlar!" diye bağırdılar. "Türkler kaçıyor!" Hayır, kaçmıyorlardı. Çekiliyorlardı. Plana göre çekiliyorlardı. Ve Fransız şövalyeleri bu zaferin peşinden koşarak ölüm tarlasına girdi. Burada bir şey daha söylemem lazım. Azapların geri çekilmesi savaşın planlanmış bir parçasıydı. Bu adamlar öleceğini bile bile ön safa çıkmıştı. Görevleri düşmanın ilk darbelerini emip yavaşlatmak ve tuzak alanına çekmekti. Çoğu öldü ama ölürken Fransızlara önemli bir şey yaptılar. Onları kibirlerine kapılmaya davet ettiler ve Fransızlar bu daveti coşkuyla kabul etti. Şimdi gözlerinizi kapatın ve şu sahneyi hayal edin. Yüzlerce ağır zırhlı şövalye tam süratle ileri koşuyor. Zafer çığlıkları atıyor. Düşmanın kaçtığını sanıyor ve bir anda atları kazıklara çarpıyor. Sivri, ucu bilenmiş ahşap kazıklar, toprağa çakılmış. Yükseklikleri atların göğüs hizasında. Tam süratle gelen bir savaş atı bu kazığa çarptığında ne olur? At durur, devrilir. Üzerindeki 30-40 kiloluk zırhlı şövalye yer çekiminin acımasız yasasıyla yere çakılır ve sonra kalkamaz. Pletezir, savaş atının üzerinde muhteşemdir ama yerde bir tabut gibidir. 40 kilo metal sizi yere çiviler. Kollarınızı hareket ettiremezsiniz, bacaklarınızı kıpırdatamazsınız. Kendi ağırlığınızın ve zırhınızın esiri olursunuz. Ve tam bu an oklar gelmeye başlar. Kazıkların arkasında yüksek zeminde konumlanmış Yeniçeri okçuları komut bekliyordu. Komut geldi ve gökyüzü karardı. Yüzlerce ok bir anda havaya yükseldi. Bir an gökyüzünde asılı kaldı. Güneşi kapatacak kadar yoğun ve sonra aşağı indi. Yerde kıvranan zırhlı şövalyelerin üzerine, kazıklara takılmış atların üzerine, arkadan koşup gelen ikinci dalda süvarilerin üzerine. Yeniçerilerin ok atış hızı dönemin en iyileri arasındaydı. Eğitimli bir Yeniçeri dakikada 6 ile 8 ok atabiliyordu ve her ok belirli bir hedefe yönlendirilmişti. Zırhın zayıf noktaları, koltuk altları, boyun bölgesi, yüz siperi. Bir hesap yapalım. Diyelim ki 500 Yeniçeri okçusu var. Muhtemelen daha fazlaydı. Her biri dakikada 6 ok atıyor. Bu, dakikada 3000 ok demek. 5 dakikada 15.000 ok. 10 dakikada 30.000 ok. Bu sayılar bir ok yağmuru değil, bir ok selleri demek. Ve bu seller zırhlı şövalyelerin üzerine kesintisiz yağıyordu. Fransız şövalyeleri tarihte ilk kez bu tür bir tuzakla karşılaşıyordu. Onların savaş anlayışı basitti. Karşı karşıya gel, mızrakla hücum et, kılıçla dövüş. Bu şövalyelik kurallarıydı. Onurlu savaş kurallarıydı. Ama Osmanlılar şövalye değildi. Osmanlılar pragmatik savaşçılardı. Onlar için tek kural vardı, kazan. Ve bu pragmatizm savaşı kazandıran şeydi. Onur değil, zafer. Gösteriş değil, sonuç. Bu, Osmanlı askeri kültürünün özüydü ve Nibolu bu özün en parlak tezahürüydü. Bazı Fransız şövalyeler atlarını kaybettikten sonra yaya olarak ilerlemeye devam etti. Zırhlarının içinde, sıcakta, toz toprak içinde yokuş yukarı tırmandılar. Ve şaşırtıcı bir şekilde bazıları Osmanlı ilk hatlarını aştı. Azapları geçtiler, kazık tarlasını aştılar, Yeniçeri hatlarına kadar ulaştılar. Bu, Fransız şövalyelerinin bireysel cesaretinin kanıtıydı. Kibir vardı, evet. Disiplinsizlik vardı, evet. Ama cesaret de vardı. İnanılmaz, neredeyse çılgınca bir cesaret. Ama cesaret strateji değildir.
Çünkü bu şövalyeler Osmanlı hatlarını aştıklarını sanırken aslında tuzağın tam ortasına yürümüşlerdi. Arkalarındaki bağlantı kesilmişti. Sigismund'un Macar kuvvetleri geride kalmıştı ve Osmanlı kanatlardan çevirme hareketine başlamıştı. Bir savaş ilkesini hatırlayalım. Düşman hatlarını aşmak zafer değildir. Önemli olan hatları aştıktan sonra geri dönebilecek yolunuzun açık olmasıdır. Ve Fransız şövalyelerinin geri dönecek yolu artık yoktu. Onlar ilerlerken Osmanlı arkalarını kapattı. Bir avcı gibi düşünün. Avı önce içeri çekersin, sonra kapıyı kapatırsın. Sonra avlanırsın. Ve işte Bayezid'in ustalık eseri taktik sahneye çıkıyor. Osmanlı hafif birlikleri geri çekilmeye başladı. Ama bu kaçış değildi. Bu, yüzyıllardır Türk ve Moğol ordularının kullandığı klasik bozkır savaş taktiğiydi. Sahte ricat. Düşmanı geri çekiliyormuş gibi yaparak kendine çek. Düşman peşinden gelsin. Düşmanı yorulsun. Düşmanın hatları uzasın. Bağlantıları koparsın. Ve sonra çevrilmek üzere hazırlanan bir çember var. Fransız şövalyeleri bu tuzağa düştü. "Kaçıyorlar, peşlerinden!" diye bağırdılar ve daha da ileri koştular. Daha da içeri girdiler. Daha da yalnızlaştılar. Sigismund geride çaresizce bağırıyordu. "Durun, geri dönün, bu bir tuzak!" Ama artık çok geçti. Tuzak kapanmak üzereydi. Bölüm 8. Tuzak kapanıyor. Ve sonra tepenin arkasından geldiler. 5.000 Sırp ağır süvarisi, zırhlı atlar, uzun mızraklar. Stefan Lazareviç başlarında. Bu, savaşın kaderini değiştiren andı. Stefan'ın süvarileri sağ kanattan, Haçlı ordusunun en savunmasız noktasından fırtına gibi daldı. Mızraklar öne uzanmış, atlar tam sürat, savaş çığlıkları gökyüzünü yırttı. Haçlı şövalyeleri bu saldırıyı görmediler. Çünkü bakmıyorlardı. Onlar öne, kaçan Osmanlılara bakıyordu. Arkalarına, yanlarına bakmıyorlardı. Keşif yapmamışlardı. Savaş alanının coğrafyasını bilmiyorlardı. Ve bir anda çember kapandı. Önde Yeniçeriler, arkada Stefan'ın Sırp süvarileri, kanatlarda Osmanlı sipahileri ve ortada tuzağa düşmüş, yorgun, dağınık, panik halinde Fransız şövalyeleri. Bu an, bu tek an, Nibolu Muharebesi'nin dönüm noktasıydı. Ve burada bir paradoksu daha görüyoruz. Stefan Lazareviç, Kosova'da babasını kaybetmiş bir adam. Babasının öldüğü savaşın fatihinin oğlunun emrinde, babasının dindavuru Hişitiyanlara karşı savaşıyor. Ve bunu muhteşem bir şekilde yapıyor. Stefan'ın bu sadakati ona Bayezid'in güvenini kazandırdı ve ileride Petret devrinde Sırbistan'ın ayakta kalmasını sağlayacak bir itibar yarattı. Siyasetin acımasız aritmetizi. Bugün babamın katiline hizmet et, yarın halkını koru. Stefan bu hesabı yaptı ve kazandı. Çember kapandıktan sonra gerisi bir katliam oldu. Fransız şövalyeleri teslim olmaya başladı. Ama Osmanlı askerleri, özellikle Rahova katliamının haberini almış olanlar merhamet göstermiyordu. Korkusuz can esir alındı. Ükontu Philippe d'Artois yaralandı. Enguerrand de Coucy esir düştü. Mareşal Boucicaut, Avrupa'nın en deneyimli askeri komutanlarından biri teslim oldu. Fransa'nın en soylu isimleri birer birer düşüyordu. Bu sahneyi bir an için düşmanın gözünden görelim. Bu sabah zaferi kutlayan Osmanlı askerlerini düşünün. Onlar da korkmuştu. Onlar da kayıplar vermişti. Azapların büyük çoğunluğu ölmüştü. Yeniçerilerden de düşenler vardı. Savaş hiçbir taraf için kolay olmamıştı. Ama fark şuydu. Osmanlı kayıpları bir planın parçasıydı. Azapların ölmesi, düşmanı tuzağa çekmek için ödenen bir bedeldi. Haçlı kayıpları ise saf kaosun sonucuydu. Bu sırada geride. Sigismund ne yapıyordu? Kral Sigismund, Fransız süvarilerinin çöküşünü gördüğünde kendi Macar kuvvetleriyle bir karşı saldırı denedi. Ama artık çok geçti. Osmanlı ordusu momentum kazanmıştı. Haçlı merkezinin direnci hızla kırılıyordu. Sigismund'un etrafındaki halka daraldı. Komutanları krallarına yalvardı. Majesteleri, kaçmalısınız. Burada ölmenizin bir anlamı yok. Ve Sigismund kaçtı. Macar kralı birkaç sadık adamı ile birlikte savaş alanından koptu. Tuna nehrine doğru koştu. Kıyıda bekleyen bir tekneye atladı.
ve nehir boyunca kaçarak İstanbul'a ulaştı. Evet, Osmanlı'nın kuşattığı İstanbul'a. Oradan Venedik gemilerine binerek İtalya'ya geçti ve ancak orada güvende olabildi. Düşünün, bir Macar kralı kendi yenilgisinden kaçarak düşmanının kuşattığı şehre sığınıyor. Tarihin ironileri bitmez. Sigismund kaçabildi ama herkes bu kadar şanslı değildi. Savaş alanından kaçmaya çalışan binlerce Haçlı askeri Tuna Nehri'ne yöneldi. Kurtuluş, nehrin karşı yakasındaydı. Ama Tuna geniş ve derin bir nehirdi ve üzerlerinde ağır zırhları vardı. Çoğu boğuldu. Zırhların içinde Tuna'nın sularına battılar. Kurtarlamadılar. Bazıları zırhlarını çıkarmaya çalıştı ama savaşın yorgunluğu ve paniğiyle bunu başaramadı. Bir plate zırhı çıkarmak normal koşullarda bile 15 ile 20 dakika alır. Bir yardımcı gerekir. Tokel, kemerler, bağlantı noktaları tek tek açılmalıdır. Paniğin ve ölüm korkusunun ortasında suyun içinde bunu yapmak imkansız. Ve böylece Avrupa'nın en pahalı zırhları en pahalı tabutlara dönüştü. Tuna Nehri o gün gerçekten iki renk taşıyordu diyebiliriz. Mavi ve kırmızı. Venedik donanması nehirdeki bazı askerleri kurtarmaya çalıştı. Ama çoğu için çok geçti. Haçlı ordusu yok edilmişti. Bir istatistik verelim. Haçlı ordusunun en az yarısı, bazı kaynaklara göre 2/3'ü savaş alanında öldü, boğuldu veya esir alındı. Avrupa'nın onlarca yılda yetiştirdiği şövalye sınıfının önemli bir kısmı tek bir günde yok oldu. Ve bu kayıp sadece askeri değildi. Avrupa'nın özgüveni de boğuldu o Tuna sularında. Yenilmez Hristiyan şövalyesi miti Nibolu'da paramparça oldu. Günün sonunda Nibolu savaş alanı sessizleşti. Yıldırım Bayezid atının üzerinde savaş alanını dolaştı. Gördüğü manzara bir zaferin görkeminden çok savaşın çirkinliğini yansıtıyordu. Binlerce ceset, kırık kılıçlar, devrilmiş bayraklar, kazıklara saplanmış atlar, zırhlarının içinde kıpırdayamayan yaralılar ve esirler. Yüzlerce, belki binlerce esir. Aralarında Avrupa'nın en soylu isimleri. Bayezid savaşı kazanmıştı. Kesin, tartışmasız, ezici bir zafer. Ama bu zafer bir intikam doğuracaktı. Çünkü Bayezid savaş alanını gezerken bir şey öğrendi. Rahova katliamını. Haçlıların savaştan önce Osmanlı esirlerini ve sivil halkı nasıl katlettiğini öğrendi. Ve öfkesi kontrolden çıktı. Bölüm 9. Diz çöken Avrupa. Savaş sonrası. 26 Eylül 1396 sabah. Savaşın ertesi günü. Güneş yeniden doğuyor ama bu güneş dünkünden farklı bir manzarayı aydınlatıyor. Bayezid çadırında oturuyordu. Yüzünde zafer sevinci değil, soğuk bir öfke vardı. Komutanlarından Rahova'nın detaylarını dinlemişti. Haçlıların Osmanlı garnizonu nasıl katlettiklerini, sivillere, kadınlara, çocuklara, yaşlılara nasıl merhamet göstermediklerini ve savaş öncesi Sigismund'un itirazına rağmen esirleri nasıl infaz ettiklerini. Bayezid bir karar verdi. Esirler getirilecekti ve infaz başlayacaktı. Binlerce Haçlı esiri gruplar halinde Bayezid'in çadırının önüne dizildi. Elleri bağlı, başları eğik. Zırhları çıkarılmış, sadece yırtık kıyafetleriyle. Bayezid esirleri 3 kategoriye ayırdı. Birinci kategori, 20 yaş altındaki gençler. Bunlar serbest bırakılacak. Değil. Bunlar köle olarak Osmanlı hizmetine alınacaktı. Devşirme mantığıyla. İkinci kategori, yüksek rütbeli soylular. Jean de Nevers, Boucicaut, Enguerrand de Coucy gibi isimler. Bunlar fidye için tutulacaktı. Çünkü Bayezid pragmatik bir adam. Öfkesi var ama aklı da var. Bu adamların değeri kafalarından çok ceplerindeydi. Üçüncü kategori, geri kalanlar. 20 yaş üstü, soylu olmayan savaşçılar. Bu kategori idam edilecekti. İnfaz başladı. Esirler gruplar halinde getirildi, diz çöktürüldü ve boyunları kılıçla vuruldu. Bayezid özellikle bir detay emretti. Yüksek rütbeli soylular, fidye için ayrılan esirler bu infazı izlemeye zorlandı. Jean de Nevers, kendi askerlerinin, kendi hemşerilerinin, kendi arkadaşlarının teker teker infaz edilmesini izledi. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Sadece izlemek zorundaydı. Bu, tarihsel kaynaklarda açıkça belgelenen bir detay ve muhtemelen Bayezid'in kasıtlı bir psikolojik savaş taktiğiydi. Mesaj açıktı. Siz benim insanlarımı öldürdünüz. Şimdi ben sizin insanlarınızı öldürüyorum ve bunu izleyeceksiniz. İnfaz saatlerce sürdü.
Tahminler 300 ile 3000 arasında değişiyor, kesin rakam tartışmalı. Sonunda. Bayezid'in kendi vezirleri ve danışmanları müdahale etti. Sultanım, dediler, yeter. Bu kadar kan tüm Hristiyanlığı bize karşı birleştirir. Düşman yaratmak yerine korku yaratmalıyız. Ve Bayezid durdu. İnfaz sona erdi. Ama o gün dökülen kan yüzyıllarca hafızalardan silinmeyecekti. Burada bir ahlaki soru soralım. Bayezid haklı mıydı? Tarih açısından bakıldığında intikam mantığı anlaşılabilir. Haçlılar Rahova'da sivil halkı katletti. Bayezid karşılık verdi. Ama etik açıdan, savaş esirlerinin öldürülmesi hangi çağda olursa olsun insanlığa karşı bir suçtur. Ve belki de en önemli soru, bu infazlar Bayezid'in zaferine bir şey kattı mı? Yoksa sadece düşman mı yarattı? Cevap muhtemelen ikincisi. Çünkü Nibolu'daki infazların hikayesi Avrupa'da yüzyıllarca anlatıldı. Barbar Türk imajının temellerinden biri oldu ve belki de uzun vadede Osmanlı'ya zarar verdi. Savaşı kazanmak başka şeydir, barışı kazanmak başka şey. Sağ kalan soylular Osmanlı topraklarına, özellikle Bursa'ya götürüldü. Bayezid esirlerinin değerini biliyordu. Fidye müzakereleri başladı ve rakamlar inanılmazdı. 200 bin altın florin. Bazı kaynaklar daha yüksek rakamlardan bahseder. Bu parayı ödemek için Fransa'da halktan yeni vergiler toplandı. Kiliselerden yardım istendi. Burgonya hazinesi seferber edildi. Kıbrıs kralı arabulucu oldu. Midilli prensi kefil oldu. Yıldırım Bayezid sadece bir savaş kazanmamıştı. Avrupa'nın cebini de boşaltmıştı. Ve bu fidyenin bir başka yönü daha vardı. Fidye süreci sırasında Osmanlı ile Avrupa arasında bir tür diplomatik ilişki kuruldu. Elçiler gidip geldi, hediyeler gönderildi ve paradoks olarak savaşın yarattığı düşmanlığın yanında bir tür zorunlu diyalog başladı. Bayezid, fidye müzakerelerini bizzat yönetti. Her detayla ilgilendi. Esirlere nispeten iyi davranılmasını emretti. Çünkü ölü bir esir fidye ödemez. Pragmatizm her zaman öfkeden daha karlıdır. Bayezid bunu biliyordu. Ve fidye ödendikten sonra tarihin en unutulmaz anlarından biri yaşandı. Bayezid, korkusuz cini huzuruna çağırdı. Fidyesi ödenmiş, serbest bırakılmak üzereydi. Bayezid ona bir yemin ettirdi. Bana karşı bir daha kılıç çekmeyeceğine yemin et. Cin yemin etti. Bir şövalye olarak sözünü verdi. Ve sonra Bayezid beklenmedik bir şey yaptı. Gülümsedi ve dedi ki, bu yemini sana iade ediyorum. Seni bağlamaz. Eğer şerefli bir şövalyeysen, silahını al, ordunu topla ve tekrar karşıma çık. Bana yeni zaferler kazanma fırsatı ver. Bir düşünün, bu nasıl bir özgüven, nasıl bir cesaret ya da belki nasıl bir kibir. Bayezid, Avrupa'nın en güçlü ordusunu yenmişti ve yendiği adamın yüzüne bakarak diyordu ki, İstersen tekrar dene. Bu söz Avrupa saraylarında deprem etkisi yarattı. Bayezid artık sadece korkulan bir düşman değildi. O artık bir efsaneydi. Korkusuz cin ise bir daha Osmanlı'ya karşı savaşmadı. Yeminini bozamadı mı yoksa cesaretini kaybetti mi? Bunu bilemiyoruz. Ama bir gerçek var. Bayezid'in sözleri onu sonsuza kadar takip etti. Esaret herkes için aynı sonlanmadı. Ükontu Philip d'Artois esarette hayatını kaybetti. Savaş yaralarına yenik düştü. Enguerrand de Coucy, Ortaçağ Fransa'sının en güçlü ailelerinden birine mensup büyük soylu, Bursa'daki esarette öldü. Hastalık, yaralanma ve esaret koşulları onu bitirdi. Henry de Bar da esarette vefat etti. Bu adamlar Avrupa aristokrasisinin zirvesindeki isimlerdi. Sarayların, şatoların, toprakların sahipleriydi ve hepsi Tuna kıyısındaki bir savaş alanında ya da Osmanlı zindanlarında son nefeslerini verdi. Fransa'da yas ilan edildi. Kiliselerden çanlar çaldı. Anneler, eşler, çocuklar ağladı. Burgonya Dükü Cesur Filip, oğlunun dönüşünü büyük bir törenle karşıladı. Ama yüzündeki ifade bir zafer kutlaması değil, bir cenaze merasiminin ifadesiydi. 700 bin frank harcamıştı. Sonuç? Oğlu sağ kurtulmuştu ama yüzlerce şövalyesi ölmüştü. Hazinesi boşalmıştı. Ve Osmanlı, Nibolu'dan daha da güçlü çıkmıştı.
Avrupa saraylarında bir söz dolaşmaya başladı. Türklere karşı savaşılmaz. Bu söz, onlarca yıl Avrupa'nın askeri politikasını şekillendirdi. Nibolu, Avrupa'nın kolektif hafızasına derin bir yara olarak kazındı. Bölüm 10. Zafer ve Laneti. Nibolu'nun mirası. Nibolu zaferinin hemen ardından Bayezid boş durmadı. Vidin'e yürüdü. Son Bulgar kalıntısı olan Çar Ivan Sıratimir'in küçük prensliğini ortadan kaldırdı. Ivan Sıratsimir esir alındı ve II. Bulgar İmparatorluğu, yüzyıllarca sürmüş bir devlet, tarihe gömüldü. Tamamen. Geri dönüşsüz. Balkanlarda artık Osmanlı'ya meydan okuyacak hiçbir güç kalmamıştı. Sırbistan masal, Bulgaristan yok. Eflak dizginlenmiş, Macaristan yaralı ve korku içinde. Bu, Osmanlı tarihinin en büyük genişleme dönemlerinden biriydi ve tek bir savaşla, Nibolu'yla mümkün olmuştu. Nibolu zaferinin haberi Mısır'a, Memlük Sultanlığı'nın başkentine ulaştığında Abbasi halifesi bir karar verdi. Yıldırım Bayezid'e bir ünvan verilecekti. Sıradan bir ünvan değil. Sultanı İklimi Rum, Anadolu ülkesinin sultanı. Bu, İslam dünyasının en yüksek makamı olan halifelik tarafından verilen resmi bir meşruiyet belgesi gibiydi. Bayezid artık sadece bir bey ya da sıradan bir sultan değildi. O, halifenin tanıdığı, İslam dünyasının kabul ettiği bir hükümdardı. Bu ünvan, Bayezid'in gücünü perçinledi. Ama aynı zamanda kibrini de büyüttü. Bu ünvanın politik anlamını anlayalım. Osmanlı, kuruluşundan beri bir uç beyliğiydi. Sınır bölgesinde savaşan, Selçuklu'ya bağlı küçük bir beylik. Ama şimdi, halifenin onayıyla Anadolu'nun meşru sultanı ilan edilmişti. Bu, diğer Türk beylikleri için bir mesajdı. Biz artık birinciyiz ve bize itaat etmek, halifeye itaat etmek demektir. Bayezid bu ünvanı Anadolu'daki beylikleri yutmak için diplomatik bir silah olarak kullanacaktı. Ama bu siyasi başarı bir yan etkiyi de beraberinde getirdi. Bayezid, kendi meşruiyetine o kadar inandı ki, karşısına çıkacak herkesin, Timur dahil, kendinden küçük olduğunu düşünmeye başladı. Nibolu, Avrupa'da derin bir travma yarattı. Onlarca yıl boyunca hiçbir Avrupa devleti Osmanlı'ya karşı büyük çaplı bir askeri harekat düzenleyemedi. Haçlı ruhu, zaten zayıflamış olan o ruh, Nibolu'da son nefesini verdi. Burgonya Sarayı'nda yenilginin hikayesi bir edebiyat geleneğine dönüştü. Yenilmez ve barbar Türk miti Batı edebiyatında yerini aldı. Bu mit hem Osmanlı korkusunu canlı tuttu hem de Avrupa'nın kendi yenilgisini karşı taraf insanüstüydü diyerek meşrulaştırmasını sağladı. Fransa, ödediği fidyenin yaralarını yıllarca sardı. Yeni vergiler toplumsal huzursuzluk yarattı. Burgonya hazinesi sarsıldı ve belki de en önemlisi İstanbul'un kaderi değişti. Çünkü Nibolu sonrası Avrupa, Bizans'a yardım edecek gücü kaybetti. İstanbul, Osmanlı'nın kucağına düşmeye bir adım daha yaklaştı. Her ne kadar fetihi gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet olacak olsa da, İstanbul'un yolunu açan adam Yıldırım Bayezid'ti. Ve Nibolu, o yolun en büyük dönemeçlerinden biriydi. Ve şimdi, bu videonun en önemli kısmına geldik. Büyük paradoksa. Nibolu'da ne oldu? Avrupa'nın kibri, Osmanlı'nın disiplini karşısında yenildi. Ama bu cevap çok basit. Daha derin bakalım. Haçlılar neden kaybetti? 3 neden. Birincisi kibir. Düşmanı küçümsediler. Keşif yapmadılar. Plan yapmadılar. Kendi şövalyelik efsanelerine inanarak savaşa girdiler. İkincisi birlik eksikliği. Tek bir komutan, tek bir strateji yoktu. Herkes kendi küçük zaferini kazanmaya çalıştı ve kimse büyük resmi görmedi. Üçüncüsü cehalet. Osmanlı ordusunun yapısını, taktiklerini, savaş kültürünü bilmiyorlardı. Karşılarındaki düşmanı tanımadan savaşa girdi ve tanımadığın şeyin öldürmesi sürpriz değildir. Bayezid neden kazandı? Çünkü disiplinliydi, taktik vardı, plan vardı, savaş alanını hazırlamıştı, düşmanı tanıyordu ve en önemlisi kibirli değildi. En azından Nibolu'da değildi. Ama bakın ne oldu Nibolu'dan sonra. Bayezid bu muhteşem zaferin ardından kendisi de kibre kapıldı.
Nibolu'daki başarı onu yenilmez olduğuna inandırdı. Anadolu'daki Türk beyliklerine karşı daha saldırgan oldu. Diplomasi yerine güce başvurdu. Etrafındaki dengeleri görmezden geldi ve doğudan gelen bir tehlikeyi küçümsedi. Timur, Orta Asya'nın korkutucu fatihi, Moğol geleneğinin son büyük mirasçısı, Çin'den Hindistan'a, İran'dan Rusya'ya kadar her şeyi ezmiş bir cihangir. Timur, Bayezid'e mektuplar yazdı. Diplomatik çözüm önerdi. Beylikleri geri ver, sınırlarıma saygı göster, dedi. Bayezid ne yaptı? Reddetmekle kalmadı, Timur'u aşağıladı, hakaret etti, meydan okudu. Bazı kaynaklara göre Bayezid Timur'a yazdığı mektupta şöyle diyordu. Sen bir göçebe çobanın torunundan başka bir şey değilsin. Ben ise Sultan-ı İklimi Rum'um. Halifenin tanıdığı meşru hükümdarım. Sana boyun eğmem. Timur böyle bir aşağılamaya alışık değildi. Çin'den Hindistan'a kadar her şeyi ezmiş bir adam ve şimdi küçük bir Anadolu sultanı ona meydan okuyordu. Tıpkı Korkusuz Yiğit'in Nibol'dan önce Sigismund'u aşağıladığı gibi. Tarih tekerrür ediyordu ama bu sefer kibirli olan Bayezid'ti. 1402 Ankara Ovası, Nibolu'dan sadece 6 yıl sonra. Yıldırım Bayezid bu sefer Timur'un karşısında duruyordu ve bu sefer her şey tersine döndü. Anadolu beyliklerinin askerleri, Bayezid'in zorla ordusuna kattığı birlikler, savaşın ortasında Timur tarafına geçti. İhanet, ordunun tam kalbinden geldi. Bayezid yenildi ve esir düştü. Osmanlı tarihinin en dramatik sahnelerinden biri. Bir padişah, düşmanının esiri. Rivayetlere göre Timur, Bayezid'i altın bir kafese kapattı. Bu detay muhtemelen efsanedir. Ama gerçekle efsane arasındaki çizgi, Bayezid'in hikayesinde her zaman bulanık olmuştur. Kesin olan şu, Bayezid, düşmanının tutsağı olarak yaşadı ve bu tutsaklık onu yok etti. Düşünün, 6 yıl önce Avrupa'nın en güçlü ordusunu yenmiş bir adam, Sultanı İklimi Rum ünvanını taşıyan adam. Silahını al, tekrar gel diye meydan okuyan adam. Ve şimdi bir başkasının esiri. Bayezid esarette 8 ay sonra 1403 Mart'ında Akşehir'de vefat etti. Ölüm nedeni hala tartışmalı. Hastalık mı, intihar mı, üzüntüden mi? Kesin bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Yıldırım söndü ve Osmanlı Fetret devrine girdi. 11 yıl sürecek bir iç savaş. Şehzadelerin birbirine karşı mücadelesi, imparatorluğun parçalanma tehlikesi. Ama bakın ne oldu? Osmanlı'nın Fetret devrinde Balkanlardaki Hristiyan tebaa isyan etmedi. Sırbistan, Bulgaristan toprakları Osmanlı'nın en zayıf anında bile sadık kaldı. Neden? Çünkü 1. Murat'tan itibaren kurulan pragmatik, kapsayıcı, adil yönetim sistemi o kadar sağlam temellere oturmuştu ki devlet yıkılsa bile sistem ayakta kaldı. Bu Nibolu'nun gizli dersidir. Nibolu'da Haçlıları yenen şey Bayezid'in bireysel dehası değildi. Osmanlı sistemiydi. Yeniçerilerin disiplini, akıncıların istihbaratı, tımarlı sipahilerin düzeni, vasal sisteminin işleyişi ve bu sistem tek bir adamın kibrinden daha büyüktü. O yüzden Bayezid düşse bile Osmanlı düşmedi. Nibolu'da 2 ders var. Birincisi, kibir öldürür. Fransız şövalyelerinin kibri onları yok etti ve 6 yıl sonra Bayezid'in kibri onu yok etti. İkincisi, sistemler bireylerden büyüktür. Osmanlı, tek bir padişahın başarısı ya da başarısızlığıyla ayakta kalan bir devlet değildi. Kurumlara, geleneklere, disipline dayanan bir sistemdi ve bu sistem yüzyıllarca yaşadı. 25 Eylül 1396, Nibolu. Tüm Avrupa birleşti. Yine de yenemedi. Çünkü Avrupa'nın kibri Osmanlı'nın disiplininden büyüktü. Ama kibrin laneti galip ve mağlup ayrımı yapmıyordu. Er ya da geç herkesi buluyordu. Bayezid de bunun istisnası olmadı. Ve belki de en çarpıcı detay şu. Korkusuz Cin da Bayezid de aynı hastalığa yakalandı. İkisi de kibrin kurbanı oldu. Jin, Nibolu'dan önce başkalarını dinlemedi. Bayezid, Ankara'dan önce başkalarını dinlemedi. Jin, başkalarının kurtarmasıyla hayatta kaldı ve bir daha savaşmadı. Bayezid ise esir düştü ve öldü. Kibir, galip mağlup ayrımı yapmaz. Er ya da geç herkesi bulur.
Ama sistemler bireylerden büyüktür. Osmanlı sistemi Bayezid'in çöküşünü atlattı. Fetret devrini geçti. Çelebi Mehmet'le toparlandı. Ve 50 yıl sonra Fatih Sultan Mehmet'le İstanbul'u aldı. Nibolu'nun gerçek mirası bu. Bir savaş, tarihin akışını değiştirdi. Haçlı çağını bitirdi. Osmanlı'nın Balkan hakimiyetini mühürledi ve İstanbul'un fethinin yolunu açtı. Hepsi 1 Eylül gününde, Tuna kıyısında, iki dünyanın çarpıştığı yerde. Tarih fısıldıyor, dinleyen kazanır, dinlemeyen, Nibolu'da ya da Ankara'da kaybeder. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tarihin en çarpıcı anları burada fısıldanır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.